Selamünaleyküm. Merhabalar. Hoş geldin sevgili dostum. Önümüzdeki hafta pazartesi ve cuma için, teknik analiz videolarına devam ediyoruz. Bu dördüncü videomuz. Şeker yatırım son halka arz olan hisselerden. Şimdi burada teknik analize başlamadan önce her zamanki ifademizi tekrarlayalım. Benim burada anlattığım hiçbir ifade yatırım tavsiyesi niteliğinde algılama lütfen. Sadece fikirlerimiz örtüşüyorsa sana bir artı katar benim düşüncelerim. Ben eğitim amaçlı bunları tek tek anlatmaya çalışıyorum. Diğer bir ifade, YouTube'dan abone olur, Twitter'dan takip edersen çok memnun olurum. Lafı fazla uzatmadan sevgili dostum Şeker Yatırım hissemizin teknik analizine başlayalım. Sevgili dostum mumları biraz daha iyi görmen maksadı ile 4 saatlik zaman periyoduna geçelim. Dostum şu birinci noktamız olsun. Bu da ikinci noktamız olsun. Baktığın zaman temas noktalarını şekildeki gibi birden fazla şuraya 2 tane yapalım. Bir tane de temas noktamız burada olsun. Yükselen fiyat trend çizgisinin altında mı? Evet, altında. Sakın ola ki şöyle bir hata yapmayın. Al bir tane nokta burada, al ikinci nokta burada. Yükselen fiyat trendinde ve bunun üzerinde mum kapanışı yapmış demeyin. Hatalı olur diyelim. Sevgili dostum, yükselen fiyat trendine gelmesi için 11.94 üzerinde bir mum kapanışı şart. Burayı bir temizleyelim. Dostum son günlere bakalım. Düşen fiyat trendini kırmış mı? Kırmak üzere mi? Kıracak mı? Gibi gibi bakar isek şekildeki gibi bir temas noktam, ikinci temas noktam, 3, 4 hatta 5 var ama şuraya bir tane koyalım. Şekildeki gibi dursun. Dostum buradaki mum fitiliyle buradaki mum fitilini şekildeki gibi birleştirdiğimde temas noktalarını görmen açısından şekli böyle yapayım. Burada bir üçgen formasyonumuz var mı? Evet, var. Üçgen formasyonlarında ben kırılım yönüne bakarım. Yani yükselenmiş, alçalanmış üçgen kısmına bakmam. Derim ki kendime kırılım destek tarafında mı, direnç tarafında mı? Burada baktığımızda direnç tarafında bir kırılım gerçekleşti ve ben o zaman şunu söylerim. Derim ki bu herhangi bir aksilik yaşamaz ise şekildeki kırdığı noktaya koyarım ve bu arkadaş 15.63 gibi bir fiyat beklentisi içerisinde olabilir der geçerim. Bu benim kendi fikri görüşüm. Bugüne kadar yapmış olduğum işlemlerdeki back test sonuçlarım diyebilirim. Dostum bu işlemin direnç noktasını kırıp mum kapattığını görüyorsun zaten. Şimdi bu işlemin ne kadar doğru veya yanlış olduğunu şuradan test etmeye başlıyorum. Sadece bu hisse özelinde değil, genel itibariyle indikatörlerden yararlanıyorum. Bu indikatörlerden ilk yararlanacağım isim ise üstel hareketli ortalama. Üstel hareketli ortalama indikatörlerini şekildeki gibi açtığım zaman iki çizgi karşılıyor seni. Bir mavi, bir de sarı. Mavi çizgim EMA 9'u, sarı çizgim EMA 21'i temsil ediyor.
şekildeki gibi de yazmış olalım. Son halka arzlardan olduğu için grafik az. 1 saatlik zaman periyoduna geçtiğimizde sevgili dostum 1 saatlik zaman periyodunda bakın kitaplarda yazan ifadeyle karşılaşıyoruz. Kitaplarda ne yazıyor? Kısa zamanlı hareketli ortalama, uzun zamanlı hareketli ortalamayı aşağıdan yukarı doğru keser ise bu senin, benim, herkes için bir al işaretidir diyor. Bu kesişimi de yapmış mı? Evet, yapmış 29 Mart itibariyle. Bakın bunun doğru veya yanlış olduğunu anlayabilmek için geçmiş zamana bakıyorum. Mavi çizgi yani EMA 9, EMA 21'i sarı çizgiyi aşağıdan yukarı doğru kesmiş. 28 Şubat tarihi itibariyle yani al sinyalini vermiş. Al sinyalini 10.72 fiyatından vermiş. Nereye kadar götürmüş? 14.97'ye kadar götürmüş. Bu arada şu çizgiyi de daha güzelleştirelim. Yani eğer sen ben bu sinyali yakalamış olsa idik %39.26 gibi bir kar marjı ile karşılaşacaktık. Sevgili dostum, üstel hareketli ortalama indikatörüne 1 saatlik zaman periyodunda baktım. Tekrar 4 saatlik zaman periyoduna geldiğimde herhangi bir aksilikle karşılaşmaz isek bu formasyon işler ise mavi çizgimiz sarı çizgimizi aşağıdan yukarı doğru ilerleyen günlerde kesecektir diyelim. Şimdi ben üstel hareketli ortalama indikatörlerinden sonra hangi indikatörlere bakıyordum? RSI ve MACD indikatörlerine. Buyurun beraber açalım. RSI kitaplarda bize şunu söylüyor. RSI için kitaplar diyor ki 30'dan büyük 70'ten küçük olsun bizim için. Peki 30'dan büyük 70'ten küçük olması yeterli mi? Hayır. Diyor ki kitaplarda 50 ve 50'nin üzerinde olursa alım yönlü işlemlerin arttığını anlarız biz diyor. Twitter'dan takip ediyor isen mutlaka taramalara gözün çarpıyordur. Mesela orada diyorum ki RSI 50 taraması gibi. Hatta RSI için bakın şu kısmı şöyle yapayım. Nasıl çizeriz bilmiyorum. Onu biraz sonra büyüteyim tekrar. Bakın böyle yaptığım zaman RSI'nin da düşeni kırdığını görmüş olun. RSI'mızın değeri bu arada neymiş? 48.11'miş. Neyde? 4 saatlik zaman diliminde. 1 saatlik zaman dilimine baktığımız zaman RSI'mızın değeri 63. Sevgili dostum, RSI'dan sonra kontrol edeceğim indikatörüm neydi benim? MACD indikatörüydü. MACD indikatörünü açtığımda MACD indikatörü de aynı şekilde iki tane çizgiden oluşuyor. Bu iki çizgiden mavi olanı MACD level, turuncu olanı MACD sinyal çizgisi. Aynı üstel hareketli ortalamalarda olduğu gibi aşağıdan yukarı doğru mavi çizgi yani level çizgisi turuncu çizgiyi yani sinyal çizgisini keser ise bu hepimiz için bir al sinyalidir. 27 Mart itibariyle bu kesişim gerçekleşmiş. 1 saatlik zaman periyodunda. 4 saatlik zaman periyoduna baktığımızda bu kesişim var mı? Evet abi var. Bakın burada 29 Mart seans sonu son günümüz. Saat 13'te bu kesişimi gerçekleştirmiş. Bir al sinyali vermiş. Sevgili dostum tekrar başa dönüyorum. Benim burada anlattığım hiçbir ifade yatırım tavsiyesi niteliğinde değil. Kendi temel ve teknik analizini yapmakla mükellefsin. Neden? Finansal kayıplarla karşılaşmamak için. Diğer bir konu YouTube'dan abone olur, Twitter'dan takip edersen çok memnun olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.